Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorulu. Bu videonun konusu hoşunuza gidecek. Konumuz şu: neden kışın doymak bilmeyen canavarlara dönüyoruz? Neden sürekli yemek yemek istiyoruz? Bunun bir sebebi var mı? Ya da çözersek nasıl rahat ederiz bu konuda? Bunu işleyeceğim. Şimdi, kışla yazın ayrımından bakalım, değil mi? Yani kışla yaz ayrımındaki temel konumuz bizim ışığın farklılığı. Işığın farklılığına tabii ki ben olduğum için mutlaka bağlayacağız. Ama gelin bakalım kışın nasıl hissediyoruz? O doydu doymadı meselesi nasıl oluyor? Şimdi kışın daha çok içerideyiz, değil mi? Sokağa az çıkıyoruz. Dolayısıyla kendimizi oyalayacak şey daha az. Daha çok televizyon karşısındayız, sosyal hayatımız azaldı. Bunu koyduk. Demek ki hareketsizliği gündeme ekleyebiliriz. Yani zaten daha az kımıldıyoruz. Dolayısıyla da hani kilo almaya, hani normal yediğimizi varsaysak da kilo almaya meyilliyiz diyebiliriz. Hareketsizlik bir konu. Onun dışında esasında bizim normalde vücut ısımızı oluşturan enerji sistemi de yediklerimizden yakar. Aslına bakarsanız. Biz kaloriferde kışın bir de korkup çok giyinince vücudun kendini ısıtmasına gerek olmadığı için aslında ısı için de kalori harcamamış oluyoruz. Mantıken bizim mağara döneminde kış olduğunda havanın biraz daha serin olmasıyla biz enerjinin bir kısmını aslında o ATP'mizi şeye çevirmeliydik. Yani vücut ısısına 37 dereceyi tutturmaya çevirmeliydik ama kat kat giyiniyoruz. Yatak odamız, oturma odamız giyindiğimiz için hani ısımız için de kalori harcamıyoruz. Belki bu da küçük bir hikaye oldu. Olsun, bu da bir teknik olarak doğru bir bilgidir. Bunu koyduk. Sonra acıkmama hikayesi. Niye canımız istiyor? İşte o zaman orada davranışlarımızı belirleyen hormonlara geliyoruz. Bu hormonlardan bizim ödül ve hazza en çok gitmemizi sağlayan hangisiydi? Dopamin, sonra serotonin. Peki dopamin ve serotonin normalde vücudumuzda üretiliyor muydu? Evet, üretiliyor. Peki dopamin ve serotonin üretildiği en iyi saat hangisiydi? Sabah, güneşin doğduğu, parlak ışığın olduğu erken saatler. Peki kışın biz o saatte yataktan kalktık mı? Işığa bakabildik mi? O soğukta dışarı çıkıp gözümüzle ışığı temas ettirebildik mi? Hayır. Ne diyorlar Amerikalılar? Seasonal Affective Disorder, SAD. Gerçekten de sad, yani üzücü. Kışın kötü hissiyatımızın işte o hormonları sabah ışıkla üretemememizle de alakası var. Dolayısıyla onun devamında da tatmin duygusu, hani kendini motive olmuş, bir ödül kazanmış duygusu olmadığı için elimiz o tatlıya daha çok gidiyor. Elimiz o pastaya daha çok gidiyor. Elimiz çikolataya daha çok gidiyor. Çünkü vücut alıştığı sistemi yapmak istiyor. Ama biz o mağara döneminden şimdiye geçtiğimiz için dışarıda soğuk var, içeride sıcaktasın, dışarıya çıkmadın, ışığı görmedin, işte ev, araba, ofis ya da her neyse öyle dolanıyoruz. Yani bu şununla da ilgili. Evet, dopamini az ürettik, serotonini az ürettik, sabah ışığımız yok. Dolayısıyla da o craving dediğimiz daha çok yeme arzumuz geldi ve biz bunları yiyoruz. Fakat yazın niye bunun tersi oluyor? Yine aynı şekilde ışık geldiği zaman bu tatmin hissetme hormonları daha yüksek salındığı için biz daha az yeme arzusunda oluyoruz. Ama bir fark daha var. Yani biliyorsunuz ki beni tanıyan herkes şunu biliyor. Biz ışıktan da beslenebiliyoruz. Biz yazın aldığımız ışıktan, sözde vitamin D sanki onun bilimsel açıklaması da hayır. Biz ışığı cildimize dokunan gün ışığı aslında bizim cildimizden ve infrared olarak vücudumuzun içindeki kan damarlarımızdaki bütün hattan aslında bize ATP üretiyor. Yani güneş ışığı besinlerden bağımsız, aynı fotosentezle bitkilerin yaptığı gibi bizim vücudumuzda bir ATP kaynağı. Özellikle de onun o akşamüstü ve sabah olan kırmızımsı turuncumsu infrared dalga boyu. Bu bilimsel bir gerçek ama az biliniyor. Zamanla daha çok bilinecek. Ne oldu? Adı vitamin D gibi de olsa, ki vitamin D de burada iştahı kontrol ediyor. Yazın güneşten aldığımız bu enerji üretme sistemiyle cilt üstünden vesaire biz zaten o enerjiye daha az ihtiyaç duyuyoruz. Sabahki ışıkla yani gene de parlak ışık olduğu için yazın ışık sinyaliyle daha çok hormon üretiyoruz. O yüzden tatminliyiz. Yani
tatile gidiyoruz. Şahane bir açık büfedeyiz. Hani birinci gün biraz abartabiliriz ama ertesi gün zaten hemen doymuşluk hissediyoruz değil mi? Halbuki o güzelim açık büfe yemeklerini yazın reddedebilirken birkaç gün sonra evdeki buzdolabında dünden kalmış eskimiş yiyecekleri tekrar yemek istiyoruz. Çünkü o tatminsizlik var. Yani kışın çok yeme isteğinizin arkasında ışıktan mahrum olmuş olmanız, evde sıcakta kat kat giyinerek hani enerjinizi o yola göndermeyip ne denir? Onu öyle harcayamamış olmanız ve tabii ki hareketsiz olarak sürekli evde kalmış olmanız var. Ama ben bunların üstüne hepsini topladım. Neyi buldum derseniz bence en önemlisi ışık sinyalinin olmaması. Onun için bence karanlık meselesi de olsa, yani parlak ışık olmasa bile sabah gün ışığına üşüseniz de ufak bir temas, gözle balkondan temas anlamlı olabilir. Gün ışığı lambaları var, satılıyor. İnternette, yurt dışında var. Kalkıyorsunuz sabah sizi ayıyor yani. Dolayısıyla bütün hormonlar ona göre üretiliyor vesaire. Yani bir de kış diye, karanlık diye çok işe de gitmiyorsunuz. Geç saatlere kadar uyumanın olmaması, gene vakitli yatıp yani 11'den önce yatıp sabah kalkılması lazım. Böyle şeyler sizin kışın acıkma sebebinizi azaltır. Yani kışın niye doymak bilmiyorumun sebebi doyma hormonunu üretemediğinden, serotonin ve dopamin ve vücudun da ışıktan da enerji ürettiği için onu yapamadığın için, vücut ısını üretmek için o enerjiyi harcayamadığın için sürekli olarak geleni depolayan, işte o zaman insülin rezistansı vesaire, dolayısıyla daha çok acıkmanı sağlayan bir sistemi çalıştırıyor olmandan dolayıdır. Yani tek sebep insülin rezistansı dersen çok düz bir biyokimya olur. Bütün hepsi beraberdir. Baş etmenin yolu da dediğim gibi hem uyku uyanıklık ışık döngülerine dikkat etmektir. Hem de tatmini aradığın o hormonları üretecek olan yiyecekleri seçebilirsin. Mesela çikolataya dalacağına çiğ kakao yapabilirsin. İşte böyle illa çiğalı kakao gibi artistik şeyler olması gerekmiyor. Kakaoyu muzun üstüne dökersin ve onu yediğinde erken öğleden sonra veya sabahleyin sen zaten kendi hormonların içinde işte triptofanını vesaireni vücuduna vermiş olursun. Yani o craving dediğimiz dayanamıyorum şeylerin karşılığına sağlıklı şeyler koyarsın. Eğer gece çok sıkılıyor ve sürekli tatmin olarak bir şey yemek istiyorsan evde çorbaların olabilir. Belli bir saatten sonra saçma şeyler yemek yerine çorbaları yiyebilirsin. Hani yeme duygunu tatmin edebilmek için. İşte bir salatalık söğüş yapabilirsin, zeytin yiyebilirsin. Çok karnın kazanında bir yumurta haşlayıp yiyebilirsin. Gene balık salata yiyebilirsin ama bütün bunların tersi olarak pastanı, kekini, böreğini, tatlını akşam uzun oturup televizyon karşısında yemek isteme duygunu beslememek için bir kere yedim mi zaten o böyle canavarı uyandırmış oluyorsun, arkası geliyor. Hiç bulaşmamak lazım. Onları al, çok istiyorsan gündüz ye. Bunları hep konuşuyoruz. Ama burada anlamamız gereken şey şununla bitiyor. Kışın tatmin duygusu azalır. Çünkü ışık azdır. Tatmin verecek hormonların sistemi bozulmuştur. Bizim yaşam şeklimiz de onu duble yapacak hale gelmiştir. Ve buna zaten sezonun etkilediği duygulanım bozukluğu denir. Ve bu duygulanım bozukluğunun bir iz düşümü olarak da o tatlıyı yiyeyim, kendimi iyi hissedeyim, işte pastayı, böreği yiyeyim, hafif kafam uyusun gibi bir hani hale girmek isteyebiliriz. Ve buna da bir kere başlayınca o zincir kırılmadan devam eder. En hoşunuza gitmeyecek şey de ışık gittiği için akşam yemeğinin kışın gerçekten 5'ten sonraya bırakılmaması gerekir. Bazen yazın biz hani ben 5-5 diyorum, siz 7'de de yeseniz bir bakıyorsunuz ki o kadar kilo almamışsınız. Ama kışın garanti 5'ten sonra yediğiniz her şey karnınızda, göbeğinizde o bel oyununuzu kapatacak şekilde veya erkeklerde love handle dediğimiz durumu yaratacak şekilde oluyor. Zaten uykunuz da daha zorlaşır o saatte yerseniz. Kışla baş etmek istiyorsanız gene 5'te yemeği kesin. Çok çıldırıyorsanız dediğim gibi çorbalarla geceyi atıştırmalık gibi hani öyle minimum masum şeylerle kalın. Sabah erken kalkın. Işığa mutlaka temas gösterin. Bulamazsanız gün ışığı lambası gibi parlak lambalar internetten bulursanız onlara bakın. Ama dışarıda olmak çok daha iyi. Bir de canavarı uyandırmamak için o zinciri hiç çalıştırmayın. Yani elinizi hiç o tip yiyeceklere uzatmayın. Karbonhidrat ve tatlı gibi yeme şımarıklıklarını yaza atın. Çünkü yazın onlar da bize o kadar gol atmıyorlar. Ama kışın
karbonhidrat için uygun değil, yaz karbonhidrat için uygun. O yüzden biz kışın daha çok acıkıyoruz ve daha kolay kilo alıyoruz. Beğenip paylaşırsanız sevinirim.